Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kolay ve hızlı tığ işi, yonca, anahtarlık yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Yonca desenli amigurumi anahtarlıklarda istediğiniz renkleri kullanabilir ve istediğiniz büyüklüklerde yapabilirsiniz. Anahtarlığın yapılışında kullanacağım ipin markası Alize Cotton Gold marka ipliktir. Tığ numarası olarak ise 2,20 milimetre ile anahtarlıkları öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden başlayalım. Anahtarlığın yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine 2 ikili trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 ikili trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 ikili trabzan, 2 zincir ve son kez halkanın içerisine 3 tane ikili trabzan yapalım. Yan yana toplam 4 tane grup oluşturmuş olduk. Halkanın ipini sıkıştıralım ve 2 zincir yaptıktan sonra ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak birinci sırayı tamamlayalım. 3 zincir, alttaki 2 trabzanın tepesine yan yana 2 tane ikili trabzan ve tüm yapmış olduğumuz 2 zincir boşluklarına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, alttaki 3 trabzanın tepesine de yan yana 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir, köşeye gelene kadar alttaki trabzanların tepesine yan yana ikili trabzan yapalım. Köşeye ikili trabzan, 2 zincir, sık iğne yapalım. Tekrar 2 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yaparak köşe dönüşünü bu şekilde sağlamış olduk. Şimdi sonraki köşeye gelene kadar alttaki trabzanların tepesine yan yana ikili trabzan yapalım. Köşeye ikili trabzan, 2 zincir, sık iğne. Tekrar 2 zincir ve aynı boşluğun içerisine ikili trabzan. Ve sıra sonuna gelene kadar tüm köşelerde aynı işlemi tekrar edeceğiz. Kenarlarda bulunan trabzanların tepesine de yan yana ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman
ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, sonraki trabzanın tepesine sık iğne yapalım. Bir boşluk atlayalım ve aynı boşluğun içerisine 3 üçlü trabzan yapalım. Sonraki trabzanın tepesine 3 üçlü trabzan. Ve köşelerde yapmış olduğumuz 2 zincirlerin her birinin tepesine kayma dikişi yaparak toplam yan yana 4 tane kayma dikişi yapalım. Ve köşede yapmış olduğumuz ikili trabzana atlayarak sonraki trabzanın tepesine 3 üçlü trabzan yapalım. Sonraki trabzanın tepesine tekrar 3 tane üçlü trabzan. Bir trabzan atlayalım, sık iğne. Bir trabzan atlayalım, yan yana 2 trabzanın tepesine 3 üçlü trabzan, 3 üçlü trabzan yapalım. Burada köşede bulunan bir trabzana atlayalım. Yapmış olduğumuz 2 zincirlerin tepesine birinci köşede yaptığımız işlemi tekrar ederek toplam 4 tane kayma dikişi yapalım. Ve ikinci kenarda yaptığımız işlemi tekrar edeceğiz arkadaşlar. Köşedeki trabzana atlayarak sonraki 2 trabzanın tepelerine 3 3 üçlü trabzan yapacağız. Yani üçer tane üçlü trabzan. Bir boşluk atlayalım, sık iğne. Bir boşluk atlayalım ve yan yana 2 trabzanın da tepelerine üçer tane üçlü trabzan yapalım ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna yaklaştığımız zaman son köşedeki kayma dikişlerini de yaptım. Köşedeki trabzana atlayarak yan yana 2 trabzanın tepesine de üçer tane üçlü trabzan yapalım. Ve son üçlü trabzanı yaptıktan sonra ipi keserek burada ilk yaptığımız sık iğnenin tepesinden gizli birleştirme yapacağız arkadaşlar. Ve burada anlatmış olduğum tüm kurallara dikkat ederek aynı parçadan bir adet daha örmemiz gerekiyor. Ben buradaki ipi kısa kestim ve ilmeklerin arkasından gizledim. İkinci parçayı örerken bir miktar ip bırakalım.
hem anahtarlığı dikmek için hem de anahtarlık klipsini monte ederken lazım olacak çünkü. Son üçlü trabzanı yaptıktan sonra bu ipi yukarıya doğru çekelim. Bakın burada yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesinde görünen 2 ilmeğin içerisinden gizli birleştirmeyi yapalım. Gizli birleştirmeyi yaptıktan sonra kesmiş olduğumuz ipi iğneye takalım. Burada sihirli halkanın ipini de sıkıştırarak gizleyelim. Evet, şimdi iki parçayı birleştirelim arkadaşlar. Her ikisinin de dış yüzleri bize bakmalı ve iç yüzler birbirine bakacak vaziyette. Burada birleştirmeyi yaparken özellikle kenar ve köşelere dikkat edelim. Bakın tam kare ve karenin de bu şekilde olması gerekiyor. Yani şu şekilde çapraz birleştirme yapacak olursak dikmekte zorlanırız. Ve burada arka ilmekleri kullanarak dikiş yapacağız arkadaşlar. Ön taraftaki motifin arka kanatları, arkadaki motifin de bize bakan iç kanatlarını kullanarak dikme işlemini yapacağız. Ve ilk sık iğneden dikmeye başlayalım. Evet, bu şekilde dikme işlemini yapalım arkadaşlar. Başlamış olduğumuz noktada küçük bir alan kalana kadar bu alandan boncuk elyaf doldurumu yapacağız. Evet arkadaşlar, yoncanın bu şekilde tüm etrafını diktim ve küçük bir alan bıraktım. Buradan da elyafımızı dolduralım. Ve şimdi kaldığımız yerden dikmeye devam edelim. Evet, son dikişi de atarken burada düğüm yapalım. Ve
elyaf düzeltmesini yaptıktan sonra şimdi aynı ip ile yoncanın buradaki dal kısmını yapacağız. İğneyi çıkartalım ve tığ ile devam edelim. Şöyle yapmış olduğumuz herhangi bir ilmeğin tepesinden tığ geçirerek ipi buradan sabitleyelim ve toplam 10 tane zincir yapalım. 1, 2, 3. zincirden başlayarak yan yana tüm zincirlerin tepesine sıra sonuna kadar yarım trabzan yapalım. Son yarım trabzanı da yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi buradan çıkartalım ve tekrar iğneye takarak anahtarlık klipsini monte edebiliriz artık. Evet, bakın burada bir açıklık kaldı. Şu şekilde burayı sabitleyelim. İç kısımdan tekrar arkadan bir kez daha düğüm yapalım. Ve şimdi iğneyi alt taraftan yukarı noktaya doğru, yani tam üst kısma doğru geçirelim. Evet, böylelikle anahtarlığında tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.